Merhabalar, Yüksel'le Örgüler kanalıma hoş geldiniz. İkinci videomda bu pullu çantayı anlatmaya çalışacağım size. Tamamını pulla ördüm. Şöyle bir çanta yapacağız. İşte önemli olan tekniğini öğrenmek. Tekniği öğrendikten sonra ilmek sayılarıyla istediğiniz kadar çalışabilirsiniz. Şu ebatta öreceğiz. İpimiz 4 numara polyester makrome ipi, çanta ipi diyorlar. Ben Eminönü'nde Kürkçühan'da üst kattan alıyorum. Orada bir dükkan var. Orada sürekli iplerimi oradan alıyorum kiloyla. Tığımız 3,5 numara ve genelde kullandığım da budur. Kağıt iplerde de 3,5 numara kullanıyorum. Çanta örgüsünde ideal kullanacağımız şöyle pullarımız var. İşte Yemeni pulu diyorlar. Bilmiyorum ismini, asıl ismini de bilmiyorum. Kimisi analı kızlı dedi. Çünkü bu ortaları da içlerinde oluyordu da ben eledim. Onları ayırdım. Şimdi başlayalım. Şöyle bir sıkıştıralım ilmeğimizi. 1 2 3 4 5 tane sık iğnemizi yaptık. Çeviriyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Dediğim gibi ilk başta olan ve en sonda olan, yani her iki taraftaki en baştaki olan ilmeklere ve tek kanadına, içerideki şu kanada görünüyordur umarım. 1 2 batıyoruz. Sonra tek batıyoruz. Şu en ortadaki ilmeğe bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne yapıyoruz. Şu arada çektiğimiz zincir üzerine, her sırada bu zincir üzerine bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne dolduruyoruz. Tekrar bir sık iğne ve en baştaki ya da en sondaki ilmeği de 2 sık iğne. Çeviriyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bu arttırma yapıldığı sürece bu zincirimizi çekiyoruz. Hemen dibine 1 2 aynı yere 2 kere batıyoruz. Devam ediyoruz. Zincire geldik. Zincire bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne yapıyoruz. Ve sonuncuya da 2 tane sık iğne yapıp çeviriyoruz. Bir zincir, hemen dibine 1 2 sık iğne, 3 4 5 6 7 8'i batıyoruz zincirin içine. Bir zincir, bir sık iğne daha batıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 çeviriyoruz. Bir zincir, hemen dibine 1 2 zincir ilmek trabzan. Şimdi devam ediyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 zincire geldik. 10. sık iğnede bir zincir, bir trabzan.
Bir trabzan sık iğne, bir zincir, bir sık iğne yaptık. Devam ediyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu şekilde şurayı örüyoruz. Şöyle olana kadar. Yani bu ölçü değil, şu ölçüde olacak. Şurayı yapıyoruz. Evet. 18'er ilmek, yani 18'er ilmek olana kadar geldim. Bu da benim için yeterli. Dönüşte sadece dönüş sırasında, yani ben arttırmamız bitti, artık düz öreceğim dediğiniz anda, o sırada şurada çift olmasına rağmen baştaki sık iğne, bu da çift ama ben bunu bir tane olarak dönüyorum. Çünkü pulları takmaya başlayınca ilmek sayıları sizi şaşırtmasın. Bir artar bir eksilir, bir artar bir eksilir. O bu örneğin gidişatından oluyor. Siz pul sayısına, ilmek sayısına sabit kalırsanız sorun olmaz. Şimdi o fazla değildi. Her başta 2 tane olan sık iğnenin bir tanesini söktüm dönerken. Bir kere yapıyorum onu sadece. Artık zincir çekmiyoruz. Zincir çekmeden bol bir iplikle, ilmekle dönüyoruz. Hemen gene dibine batıyoruz. Bir, hatta 2 tane boş alalım. Pulsuz. Şimdi pul takmaya devam edeceğiz. Tığ ilmeğe koyduktan sonra pulu şöyle şuradan hafiften sıkıştırın. Şöyle. İlk önce bir yabancı gelebilir size materyal. Ama bir sıra, 2 sıradan sonra eliniz hemen alışıyor. Korkulacak hiçbir şey yok. Şu arka kanat, şu başak görüntünü, şu balık sırtı deseni olduğu için hep oraya batıyoruz. Tığ oraya batırıyoruz. Pulu takamıyoruz. Şöyle hafif elinizle şöyle. Yalnız 3,5 numara tığın üstündeki numaralarla biraz zor çalışırsınız. Müsaade etmiyor bu pulun delikleri. Yeterli olmuyor. Önce tığı o arka kanada batırıyoruz. Pulu takıp şöyle çıkartıp sık iğneyi tamamlıyoruz. Evet. Şimdi ortadaki o boş olan zincire geldik. Zincire aynı burada yaptığımız gibi pul koymuyoruz. Bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar pul koyarak devam ediyoruz. Evet. Bir, 2 tane boş örüp dönüyoruz. Görüldüğü gibi gayet muntazam. Şimdi dönüş sırası eksiltmeleri artık burada bırakarak döndüğümüz için hemen dibine batıyoruz. Burayı pulsuz. Çünkü her ördüğümüz pul bir arkada kaldığı için burayı düz geçiyoruz.
bu pulsuz olan sırayı son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Çünkü pul taktığımızdan itibaren eksiltme yani arttırmamaya, düz örmeye başladığımızdan beri şu son 2 taneyi örmeden dönüyoruz. Her sırada geliyoruz, 2 taneyi örmüyoruz, tekrar geri dönüyoruz. Bu şekilde, çünkü burada sürekli bir artım olduğu için buralardaki bıraktığımız o 2'şer tane ilmek örneği düz olarak inmesini sağlayacak. Şimdi şu 2 ilmeği örmeden bırakıp tekrar dönüyoruz. Zincir çekmiyoruz. Başlarda 2 tane ilmeği boş örüyorduk pulsuz. Çünkü şu dikiş yerlerine geleceği için şöyle bir mesafe bırakalım. Tekrar arka kanada batırıyoruz. Bu sefer de 2 tane birden. Şimdi böyle alıyoruz. Hep ördüğümüz bir arkada kalıyor. Şöyle devam ediyoruz. Orta bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne yaparken pul takmıyoruz. Sadece ortaya takmıyoruz. Aynı şekilde böyle devam ediyoruz. Bu balık sırtı olduğu için, bu hep kanatlara battığımız için tek kanada balık sırtı oluyor. Ve bu içinde girintili olan yerlerde pullar saklı kalıyor. O yüzden hiçbir elbisenize, elinize, kolunuza batmayacak, çizilmeyecek şekilde gayet muhafazalı. Şimdi ben bunu bayağı çantanın şu kadar bir öreyim. Bir de onun birleştirmesini ve kapak kısmının nasıl oturtulduğunu bir görelim. Evet, ben ördüm. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra pul. Ve ondan sonrası dümdüz geldim. Şu 2 sıra yaptım. Ama siz tek sırada yapabilirsiniz. Şöyle ben 2 sıra yaptım. Bakın. Şöyle bir görüntü. Bu şurası zincir olan yeri. Bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle 11. Yeterli herhalde. Şöyle şunu yapıyorum. Daha da küçük yapabilirsiniz. Daha da büyük yapabilirsiniz. Size kalmış. Bir tane eksiltsem daha iyi olacak. Evet, o zincirin içine bunu yapıyoruz. Aynı şekilde dış kanatlara batarak son 2 tane her zaman olduğu gibi bırakıyoruz. Düz örgüde çeviriyoruz. Dibine batıyoruz.
Burada her zincirin içine şöyle kaydırarak, böyle kaydırarak her zincire, sık iğne değil, kaydırıyoruz. Batıyoruz, alıyoruz ve kaydırıyoruz. Kaydırıyoruz. Batıyoruz, kaydırıyoruz. Evet. Şöyle. Sonra örmeye devam ediyoruz. Bunu ben sıra olarak ördüm ama şu ilikteki kaydırmayı buraya da yapabilirsiniz. Evet. Son iki. Son iki ilmeği de bırakıyoruz. Tüm sırada modelde olduğu gibi hep 2 2 2 2 bırakarak geldik. Şu şekilde çantamızın örgüsünü bitirdik. Örgü bitiminden sonra şu ağız kısmına gelecek yere tekrardan ip ekledim. Şu görünen yerlere gevşek olarak sıkmadan ipi de içinden yürüterek örüyoruz. Evet, sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi iki tarafı şöyle eşit bir şekilde, bu tepecikler birbirine eşit gelsin. Yani her biri diğerinin üzerine gelsin. Kaydırma yapacağımız için bunları sonradan içeriden yok edeceğiz ipleri. Şimdi şu karşıya bir kilit yapıyoruz. Bir tane çukur yeri trabzan yapıyoruz. Şu aşağıda olan çukur olan yerlere, şu tepeciklerin diplerine normal trabzan yapıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Tepeciklerin üstüne de bir yanına iki tane kaydırma yapıyoruz. Aşağıya da normal sık iğnemizi yapıyoruz. Bir, iki kaydırma, en aşağıda olan şu çukur yerlere de sık iğne. Kaydırma, bir tane daha, dibine de normal. Bu normal sık iğne daha uzun olduğu için kaydırma ile birlikte eşitleniyor, örgü eşitleniyor ve kenarı muntazam oluyor. Bu şekilde aşağı kadar devam ediyoruz. Yan kenarı da yapıyoruz. Ben dikişi bitirdim. Ben tığla yaptım ama siz isterseniz hangisi kolayınıza gelirse iğneyle de dikebilirsiniz. Tek kanatlarından dikerseniz bu kenarları çok ince, kabalaşmayan bir tığ dikişi olur.
Ama iğne iplikle de dikebilirsiniz. Kendi ipliğiyle tabii. Sona geldim. Burada 225 tane ilmek aldım. Yani zincir yaptım. 225 yeterli olur sanırım. Hemen buraya bağlıyorum hemen karşılığını. Şuradaki ipleri de yakarak yok edeceğiz. Ben zinciri göstereyim size. Bir kere daha batayım. Sağlamlaştırdım. Şimdi her bir zincire kaydırma. Her bir zincire kaydırma. Batıyoruz. Kaydırıyoruz. Batıp kaydırıyoruz. Bu sapı çantanın çapraz sap bu şekilde. Yani batıyoruz, kaydırıyoruz. 225 zincir üzerine kaydırma tekniğiyle bir çanta sapı, çapraz çanta sapı yapıyoruz. Evet, çanta bitti. Bu şekilde zincir ve kaydırma tekniğiyle sap gayet sağlam oldu. Gayet güzel oldu çantamız. Düğmesinde ahşap düğme diktim yine. Ben daha çok tercih ediyorum. Daha bu kadar pulun içerisinde başka süse pek gerek görmedim. Bu şekilde bitirdik çantayı. Videolarımı beğeniyorsanız aşağıdaki beğen butonuna basabilir. Diğer çekeceğim videolardan haberdar olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.